Gerçeklik. Bu kelimeyi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Mesela şu an elinizi uzatsanız dokunacağınız bir masa. O masanın gerçekten de orada olduğundan ne kadar eminiz? İşte bugün 20. yüzyıl felsefesinin devlerinden Hilary Putnam'la birlikte bu temel sorunun derinliklerine ineceğiz. Bu zihin açıcı yolculuğa tam olarak dalmadan önce Kitap Felsefe kanalına abone olarak bu felsefi sohbetlerimize her zaman dahil olabilirsiniz. Her şey aslında çok basit bir soruyla başlıyor. Önünüzde duran o masayı bir düşünün. O masa gerçekte nedir? İşte bu soru, fizikçi Arthur Eddington'ın meşhur iki masa düşünce deneyiyle felsefenin tam kalbine oturuyor. Bir yanda hepimizin bildiği, dokunduğu, gündelik hayatımızın bir parçası olan masa var. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Bilimin bize anlattığı tamamen farklı bir masa. Düşünsenize, bizim için masa katıdır, rengi vardır, sabittir. Ama temel fizik bize bambaşka bir masal anlatıyor. Diyor ki o masa aslında neredeyse tamamen boşluk. Sürekli hareket halindeki renksiz atom altı parçacıkların oluşturduğu bir enerji bulutu. Peki, şimdi hangisi gerçek masa? Bu iki resimden birini seçmek zorunda mıyız gerçekten? İşte bu analizimizde gelin bu felsefi bilmeceyi adım adım çözelim. Önce bu iki masa problemini tam olarak anlayacağız. Sonra realizm ve naturalizm denen kavramlar içindeki büyük kavgaya bakacağız. Ve en sonunda da Putnam'ın bu iki ayrı dünyayı birleştiren o muhteşem çoğulcu yolunu ve bunun bizim değerlerimiz için ne anlama geldiğini göreceğiz. Hadi o zaman ilk durağımıza geçelim. Realizm, yani gerçekçilik üzerine dönen o büyük felsefi savaşlar. Göreceksiniz, o basit masa örneği bizi gerçekliğin doğasına dair ne kadar derin tartışmalara götürecek. Realizm dediğimiz şey, bu gerçektir, bu değildir demekten çok daha incelikli bir mesele aslında. Asıl soru şu, hangi dünya resmine gerçek deme yetkisini veriyoruz? Nelerin varlığını kabul etmeliyiz? Sağduyumuzun bize gösterdiği masaların mı, yoksa bilimin bize gösterdiği atomların mı? Ya da belki ikisinin de mi? İşte bütün mesele bu. Ve bu soruda birbiriyle taban tabana zıt iki aşırı görüşle karşılaşıyoruz. Bir tarafta diyor ki, benim gördüğüm, dokunduğum, yaşadığım dünya gerçektir. Buna sağduyu realizmi diyoruz. Diğer tarafta ise çok daha katı bir görüş var. Hiperbilimsel realizm. Diyor ki, hayır, asıl gerçeklik sadece bilimin bize söylediği atomlar, kuvvetler ve yasalardır. Gündelik dünya ise sadece beynimizin yarattığı bir tür yanılsama, bir kullanıcı arayüzü. Peki bu iki bakış açısı nasıl bir araya gelebilir ki? İşte bu realizm tartışması bizi modern felsefenin ana akımlarından birine, yani naturalizme, doğalcılığa getiriyor. Artık soru sadece masa nedir olmaktan çıkıp gerçekliğin kendisi nedir sorusuna evriliyor. Şimdi günümüzde çoğu düşünür, evrenin doğaüstü güçlerle değil, doğal yasalarla işlediği konusunda birleşiyor. Buna naturalizm diyoruz. Buraya kadar tamam. Ama asıl felsefi kavga tam da burada başlıyor. Hangi tür naturalizmi benimsemeliyiz? Çünkü bu görüşün de kendi içinde çok farklı kampları var. Katı naturalistlerin karşısındaki en büyük dağ işte bu yerleştirme problemi. Bu problem o kadar basit ve o kadar derindir ki, der ki, peki eğer gerçek olan her şey fiziksel parçacıklardan ve yasalardan ibaretse, o zaman anlam, ahlak, adalet, sevgi, hatta bilincin kendisi gibi elle tutulup gözle görülmeyen şeyleri bu resmin neresine koyacağız? Onları birer yanılsama olarak görüp denklemden çıkarmalı mıyız? Bu problem karşısında iki ana tavır beliriyor. Birincisi, her şeyi bilimin katı çerçevesine sığdırmaya çalışan bilimsel naturalizm. Bu görüşe göre bilimin ölçemediği her şey ya bilime indirgenmeli ya da yok sayılmalı. Diğeri ise Hilary Putnam'ın savunduğu çok daha esnek, çok daha kucaklayıcı bir bakış açısı sunan liberal naturalizm. Bakın, filozof Wilfrid Sellers'ın bu sözü o katı bilimsel naturalist pozisyonu daha iyi özetleyemezdi. Diyor ki, neyin var olup neyin var olmadığını bize söyleyecek tek bir otorite vardır, o da bilimdir. Bilimin bulamadığı, ölçemediği hiçbir şeyin gerçeklikte yeri yoktur. Çok net. İşte Hilary Putnam tam da bu katı ve dışlayıcı görüşe meydan okuyor. Bize bu birbiriyle savaşan gerçeklik resimlerini uzlaştıracak bir yol, bir patika sunuyor. Putnam'a göre illa ya o ya bu demek zorunda değiliz. Putnam'ın bütün meselesi şu. Sağlam ve dürüst bir felsefe, hem bilimin bize sunduğu o güçlü dünya görüşünün hem de içinde yaşadığımız, anlamlı bulduğumuz o gündelik dünyanın gerçekliğine aynı anda saygı duymalıdır. Yani ne bilimi reddetmeliyiz ne de yaşadığımız hayatı bir yanılsama olarak bir kenara atmalıyız.
Putnam'ın liberal naturalizm dediği bu yaklaşımın birkaç temel direği var. Birincisi, bilimin başarısını ciddiye alır. Yani bilim bu kadar başarılıysa bu bir mucize değildir, gerçekliğe dair doğru bir şeyler söylediği içindir. Ama, ve burası çok önemli, fiziğin her şeyi açıklayacak tek ve yegane dil olmadığını da savunur. Dünyanın farklı açıklama seviyeleri vardır. Bir şiiri anlamak için onu oluşturan harflere bakmanın anlamsızlığı gibi. Ve en önemlisi, hem bilimsel bilgimizin hem de gündelik anlayışımızın sürekli değişime ve gelişime açık olduğunu kabul eder. Hiçbir şey son söz değildir. Peki, iyi, güzel. Bütün bu soyut felsefi tartışmaların bizim hayatımız için anlamı ne? Bütün bunlar değerlerimizle, ahlak anlayışımızla ve hayata dair o bitmek bilmeyen anlam arayışımızla nasıl birleşiyor? İşte o katı bilimsel görüşün en çok tıkandığı yer burası. Normativite, yani değerler dünyası. Neden? Çünkü iyi, kötü, adil ya da cesur gibi kavramları bir mikroskop altına koyup inceleyemezsiniz. Bunlar bize dünyanın nasıl olduğunu değil, nasıl olması gerektiğini söyleyen ilkelerdir. Ve işte Putnam'ın çoğulcu yaklaşımının en büyük kazanımı da bu bence. Ahlakın gerçekliğine yeniden bir yer açıyor. Bu görüşe göre ahlak ne gökten inmiş gizemli bir emir ne de beynimizin bize oynadığı bir oyun. Aksine ahlak, insanların binlerce yıldır birlikte nasıl daha iyi yaşarız sorusuna verdikleri akılcı, pratik ve sürekli gelişen cevaplar bütünüdür. Gerçektir. Ve böylece en baştaki o iki masa problemimize geri dönüyoruz. Putnam'ın bize sunduğu çözüm ne? Çözüm şu: seçim yapmak zorunda değiliz. Hem sağduyu masası gerçek hem de bilimsel masa. Bunlar iki ayrı masa değil, aynı gerçekliğin iki farklı ama ikisi de geçerli olan betimlemesi. Biri insan ölçeğinde, diğeri atom altı ölçekte. Biri diğerini yok etmiyor. Tam tersine ikisi birlikte gerçekliği daha zengin bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Bu felsefi yolculuğu, o büyük soruyu bu kez size yönelterek tamamlayalım. Çünkü felsefe dediğimiz şey soyut bir düşünce jimnastiği değil, tam da dünyayı ve kendi hayatımızı anlamlandırma biçimimizdir. Peki siz bilimin o soğuk gerçekliğiyle gündelik hayatın sıcaklığını, ahlakın ve anlamın gerçekliğini kendi yaşamınızda nasıl dengeliyorsunuz? Üzerine düşünmeye gerçekten değer. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.